Gürcistan. Gecesiyle Tiflis'teki Barış Köprüsü'nün ışıklarıyla, gündüzüyle Batum sahilinde Ali ve Nino'nun aşk hikayesiyle, doğasıyla dağların arasındaki saklı gölleriyle ve tarihiyle Jivari Manastırı'nın asırlık taşlarıyla büyüleyen bir coğrafya. Bir haftalık dolu dolu Gürcistan tatil vlogumuz başlıyor. Hoş geldiniz. İlk durağımız Barış Köprüsü, konum ve ulaşım. Tiflis'in kalbinde Kura Nehri üzerinde yer alıyor. Radisson, Blue Otel'inin yakınındaki Rike Parkı ile eski Tbilisi bölgesini birbirine bağlıyor. Metroyla geliyorsan, Avlabari istasyonunda inip Rike Parkı'na yürüyerek çok rahat ulaşabilirsin. Önemi ve hikayesi. 2010 yılında açılan bu modern köprü, Gürcistan'ın geçmişiyle geleceğini birbirine bağlıyor. Mimarisi bir dalgayı ya da deniz canlısını andırıyor. Geceleri binlerce led ışıkla aydınlatılan bu yapı, Tiflis'in modern simgelerinden biri. Üstündeki ışıklar, insan vücudunu oluşturan kimyasal elementleri Morse alfabesiyle gökyüzüne yansıtarak yaşam ve barış mesajı veriyor. Şimdiki durağımız Gürcü Ana Heykeli, konum ve ulaşım. Tiflis'in Eskişehir bölgesine hakim olan Sololaki Tepesi'nde yer alıyor. Buraya ulaşmanın en keyifli ve manzaralı yolu, Rike Parkı'ndan kalkan teleferiye binmek. Yürümek istersen Eskişehir'den dik ve taşlı merdivenleri tırmanarak da çıkabilirsin. Ama teleferik hem hızlı hem de şehri kuş bakışı görmek için harika. Önemi ve hikayesi. Orijinal adı Kartlis Deda, Gürcistan'ın anası olan bu devasa alüminyum heykel, 1958 yılında şehrin 1500. yılı anısına dikildi. 20 metre yüksekliğindeki bu figür, Gürcü ulusal karakterini en iyi özetleyen simge, heykelin bir elinde kılıç, diğer elinde ise bir kase şarap var. Anlamı çok net ve vurucu, şarap kasesi, dost olarak gelenlere misafirperverliği ve ikramı temsil ediyor, kılıç, düşman olarak gelenlere karşı her an savaşmaya hazır olduklarını gösteriyor. Sıradaki durak Jivari Manastırı, konum ve ulaşım, Tiflis'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, tarihi Metesketa şehrinin hemen yukarısındaki dik bir dağın tepesinde yer alıyor. Buraya ulaşmak için Tiflis'teki Didube otogarından Metesketa, Marşutka dolmuşlarına binebilirsin. Ancak manastır tam tepede olduğu için Metesketa merkezinden bir taksiyle anlaşmak ya da direkt Tiflis'ten araçla geçmek en konforlu yol. Önemi ve hikayesi 6. yüzyıldan kalma bu manastır, UNESCO Dünya Mirası listesinde. Gürcistan'ın Hristiyanlığı kabul ettiği ilk yıllarda Azize Nino'nun bu dağın tepesine büyük bir ahşap haç diktiği söylenir. Javari zaten Gürcüce'de haç anlamına geliyor. Manastırın pencerelerinden aşağı baktığında Mtvkari, Kura ve Aragvi nehirlerinin birleştiği, iki farklı renk tonunun birbirine karıştığı o meşhur manzarayı görebilirsin.
Ananuri Kalesi, konum ve ulaşım, Tiflis'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta, askeri geçit yolu Georgian Military Highway üzerinde bulunuyor. Kazbegi tarafına doğru giderken, Aragvi Nehri ve Jinvali Baraj Gölü'nün hemen kıyısında yer alıyor. Buraya ulaşmak için Tiflis-Didube otogarından Kazbegi ya da Gudauri yönüne giden marşrutkalara binebilirsin. Şoföre Ananuri'de ineceğini söylemen yeterli. Drone çekimleri içinde inanılmaz bir durak. Önemi ve hikayesi 16. ve 17. yüzyıllarda bu bölgeyi yöneten yerel feodal hanedanlık Aragvi düklerinin Eristavi, merkezi ve savunma kalesiydi. Kale kompleksi, surlar, kuleler ve içerisindeki iki tarihi kiliseden oluşuyor. En büyük kilisenin dış cephesindeki taşa oyulmuş büyük haç ve asma motifleri işçiliğiyle dikkat çeker. Tarih boyunca kuzeyden gelen istilalara karşı kritik bir karakol görevi görmüş olan bu yapı, arkasındaki turkuaz renkli baraj gölüyle birleştiğinde vlog için adeta kartpostallık bir fon oluşturuyor. Gergeti Teslis Kilisesi'ne geçmeden önce yol üzerindeki o devasa Kafkas dağlarının heybeti, zirvelerdeki erimeyen karlar ve yeşilin her tonu gerçekten büyüleyici olan bu manzarayı izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Gergeti Teslis Kilisesi, konum ve ulaşım. Gergeti Teslis Kilisesi, Gergeti Trinity Church, Gürcistan'ın kuzeyinde Kazbegi, Stepantsminda bölgesinde yer alıyor. Deniz seviyesinden tam 2170 metre yükseklikte Kazbek Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Tiflis'ten askeri geçit yolu üzerinden yaklaşık 5 saatlik bir yolculukla Stepantsminda kasabasına ulaştıktan sonra yukarıya dik patikalardan yürüyerek yaklaşık 1-2 saat ya da kasaba merkezinden kalkan 4x4 arazi araçlarıyla 15-20 dakikada çıkabilirsin. Önemi ve hikayesi, 14. yüzyılda inşa edilen bu kilise, Kafkasya'nın en ikonik ve fotojenik yapılarından biri. Dik ve ıssız bir dağın tepesinde tek başına yükselen bu taş kilise, yüzyıllar boyunca tehlike anlarında ülkenin en değerli hazinelerinin ve dini emanetlerinin saklandığı güvenli bir sığınak olmuş. Arkasındaki 5047 metrelik heybetli Kazbek Dağı ile birlikte sunduğu o izole ve mistik atmosfer, vlogun en tepe noktalarından biri olacak. Gürcistan Tarihi Abidesi, konum ve ulaşım. Tiflis'in kuzey ucunda Keğeni Dağı'nın tepesinde yer alıyor. Merkeze biraz uzak ama hemen eteklerinde yerel halkın Tiflis Denizi dediği devasa bir yapay baraj gölü var. Buraya ulaşmak için Gırmagele metro istasyonunda inip 60 veya 360 numaralı otobüslere binebilirsin. Otobüs tam anıtın ve gölün yakınından geçiyor. Hem bu devasa anıtı hem de göl manzarasını aynı gün aradan çıkarmak harika bir plan. Önemi ve hikayesi. Burası halk arasında Gürcü Stonehenge olarak bilinen Gürcistan Tarihi Abidesi, Chronicle of Georgia.
1985 yılında ünlü Gürcü heykeltıraş Zurab Sereteli tarafından yapımına başlanmış ama resmi olarak hala tamamen bitirilmemiş devasa bir şaheser, her biri yaklaşık 35 metre yüksekliğinde olan 16 devasa bronz ve sütundan oluşuyor. Sütunların mimarisi ve üzerindeki işçilikler katman katman hikayeler anlatıyor. Alt kısımlar, İsa'nın hayatını ve Hristiyanlığın Gürcistan'a gelişini, orta ve üst kısımlar, Gürcistan'ın 3000 yıllık tarihindeki önemli kralları, kraliçeleri, özellikle Kraliçe Tamar ve ulusal kahramanları tasvir ediyor. Anıtın en büyüleyici yanlarından biri de konumu. Merdivenleri tırmanıp sütunların arasına geçtiğinde bir tarafında Tiflis'in Sovyet döneminden kalma ikonik toplu konut mimarisini, diğer tarafında ise masmavi uzanan o huzurlu Tiflis denizi manzarasını panoramik olarak izleyebilirsin. Drone uçurmak ve gün batımı yakalamak için en tepe noktalardan biri kesinlikle burası. Kaplumbağa Gölü, konum ve ulaşım. Tiflis'in Sololaki tepelerinin yukarısında, Vake bölgesinin hemen üst kısmında yer alıyor. Buraya ulaşmanın en nostaljik ve keyifli yolu, Vake Parkı'nın içinden kalkan tarihi Sovyet teleferiğine Ropeway binmek. Sadece birkaç dakikalık dik bir tırmanışla hem şehri yukarıdan görebilir hem de göle doğrudan ulaşabilirsin. Tabii ki taksi ya da araçla da yukarı kadar çıkmak mümkün. Önemi ve hikayesi. Orijinal adı Kuz TBA olan bu yer, deniz seviyesinden yaklaşık 680 metre yükseklikte yeşillikler içine gizlenmiş küçük bir krater gölü. İsmini yukarıdan bakıldığında kaplumbağayı andıran şeklinden ve geçmişte burada çok fazla su kaplumbağasının yaşamasından alıyor. Tiflis halkı için burası şehrin gürültüsünden, sıcağından ve kaosundan kaçıp nefes alabildikleri yeşil bir vaha. Etrafında yürüyüş parkurları, şirin kafeler ve gölde turlayabileceğin deniz bisikletleri var. Tiflis'in o yoğun tarihi ve kültürel duraklarının ardından sizlere sakin, huzurlu ve doğayla iç içe bir kahve molası görüntüsü sunmak için en doğru adres Lisi Gölü, konum ve ulaşım. Tiflis'in kuzeybatısında, Saburtalo bölgesinin yukarısındaki bir platoda yer alıyor. Merkeze kaplumbağa, gölü kadar yakın değil ama ulaşımı oldukça kolay. Saburtalo tarafındaki Lisi Gölü, tabelalarını takip ederek araçla ya da Nutsubidze platformundan kalkan minibüslerle, marşrutka, tepeye rahatça çıkabilirsin. Bugün hava muhalefetinden dolayı drone kaldıramadım. Rüzgar çok fazla esiyor. Önemi ve hikayesi, orijinal adı Lisis TBA olan bu göl, Kaplumbağa Gölü'ne kıyasla çok daha geniş, açık ve rüzgarlı bir alana yayılmış durumda. Etrafındaki bozkır iklimi ve geniş yürüyüş, bisiklet yollarıyla tam bir rekreasyon alanı. Lisi Gölü ve çevresi, özellikle endemik kuş türlerine ve çeşitli sürüngenlere ev sahipliği yaptığı için doğa severler ve fotoğrafçılar için çok değerli bir ekosistem. Tbilisi halkı burayı özellikle gün batımında yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ya da göl kenarındaki termal kükürt banyolarında rahatlamak için tercih ediyor. Varzia mağara şehri, konum
ve ulaşım. Gürcistan'ın güneyinde, Aspinza bölgesinde Kura Nehri'nin sol kıyısında yer alıyor. Tiflis'e yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta olduğu için buraya tam gün ayırmak gerekiyor. Ulaşım için Tiflis-Didube otogarından Akaltsikhe'ye, Ahıska giden marşrutkalara binebilir, oradan da Vardzya dolmuşlarına aktarma yapabilirsin. Uzun bir yolculuk olacağı için araç kiralamak ya da oradaki günlük turlara katılmak size büyük konfor sağlayacaktır. Maalesef hava muhalefeti yüzünden yeterince drone çekimi gerçekleştiremedim. Önemi ve hikayesi 13. yüzyılda Gürcistan'ın altın çağını yaşatan efsanevi lideri Kraliçe Tamar tarafından Eruşeti Dağı'nın dik yamaçlarına oyulmuş devasa bir ortaçağ mağara manastır şehri. Aslında burası Moğol istilasından korunmak için inşa edilmiş, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen gizli bir sığınaktı. 13 katlı bu gizli şehirde zamanında 6.000 mağara oda, kiliseler, taht odası, fırınlar, şarap mahzenleri ve hatta gelişmiş bir su sulama sistemi bulunuyordu. Ancak 13. yüzyılın sonlarında yaşanan büyük bir deprem, dağın ön yüzeyini yıkarak bu gizli odaları ve tünelleri gün yüzüne çıkardı. Şehrin korunaklı yapısını bozdu. Tünellerden geçerken, gizli geçitleri keşfederken ve dağın yamacındaki o pencerelerden vadiyi izlerken sizi Yüzüklerin Efendisi atmosferine sokuyor. Kale Petra, konum ve ulaşım. Acaristan, Özerk Cumhuriyeti'nde, Batum'un yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde yer alan Tsikiz-Ziri köyünde bulunuyor. Batum merkezinden kalkan Kobuleti dolmuşlarına, marşrutka, binerek çok kısa sürede ve kolayca buraya ulaşabilirsin. Yol kenarında olduğu için araçla gitmek de son derece zahmetsiz. Önemi ve hikayesi. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Iustinianos tarafından inşa ettirilen bu kale, Karadeniz kıyısındaki en stratejik noktalardan biriydi. Petra kelimesi Yunanca'da kaya anlamına geliyor ve kale tam olarak denize nazır dik kayalıkların üzerine kurulu. Hem Bizanslılar, hem Persler, hem de Osmanlılar döneminde deniz ticaret yollarını kontrol etmek için çok önemli bir askeri üssü. Bugün ise surları saran sarmaşıkları, antik kalıntıları ve basamaklı teraslarıyla adeta saklı bir bahçeyi andırıyor. Kalenin en büyüleyici yanı, tarihi taş duvarların arasından doğrudan Karadeniz'in masmavi ufkuna açılan manzarası. Deniz kokusuyla birleşen bu antik atmosferi ve yeşille mavinin uyumunu görmek size iyi hissettirecektir. Ali Nino heykeli, konum ve ulaşım. Batum sahilindeki Miracle Park, Mucize Park alanı içerisinde, Batum limanının hemen yakınında, deniz kıyısında yer alıyor. Batum bulvarı üzerinde yürüyerek, bisikletle ya da sahildeki keyifli bir yürüyüşün ardından buraya çok rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Herhangi bir toplu taşımaya gerek kalmadan merkezden yürüyerek gitmek en güzeli. Önemi ve hikayesi. Dünyaca ünlü Gürcü heykeltıraş
Tamar Kvesitadze tarafından yapılan bu 7 metrelik devasa çelik anıt, sadece bir heykel değil, aynı zamanda yaşayan bir kinetik sanat eseri. Heykel, Kurban Said'in ünlü romanındaki Azerbaycanlı Müslüman genç Ali ile Gürcü Hristiyan Prenses Nino arasındaki imkansız aşkı simgeliyor. En büyüleyici kısmı ise hareketli mekanizması. Yaklaşık 10 dakika boyunca birbirlerine doğru yavaşça yaklaşıyorlar. Tam kavuştular derken gövdelerindeki boşluklar sayesinde birbirlerinin içinden geçip gidiyorlar ve arkalarını dönüp tekrar uzaklaşıyorlar. Bu hareket, kavuşamayan aşıkların trajik hikayesini ve ayrılığını anlatıyor. Kavuşamayanlardan sonra kavuşabilenlerin şehrindeyiz. Burası aşk şehri, konum ve ulaşım. Tiflis'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta, ülkenin doğusundaki Kaketi Şarap bölgesinde yer alıyor. Orijinal adı Signagi, sığınağı. Tiflis'teki Samgori otogarından kalkan marşrutkalarla, dolmuş, yaklaşık 2 saatlik keyifli bir yolculukla buraya ulaşabilirsin. Günübirlik bir kaçamak veya sakin bir durak için harika bir rota. Önemi ve hikayesi. Buraya boşuna aşk şehri denmiyor. Kasabada bulunan evlendirme dairesi tam 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Yani dünyanın neresinden gelirsen gel, gecenin bir yarısı aniden karar verip burada resmi olarak evlenebiliyorsun. Mimarisiyle insanı adeta bir İtalya veya Toskana kasabasındaymış gibi hissettiren Signagi, sarp bir tepenin üzerine kurulu. Kırmızı kiremitli tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı dar sokakları ve kasabayı çevreleyen 4 kilometrelik devasa Çin Seddi benzeri savunma surlarıyla büyüleyici bir estetiğe sahip. Surların üzerine çıkıp göz alabildiğine uzanan o meşhur Alazani Vadisi ve arkasında yükselen Kafkas Dağları manzarasını izlemek, inanılmaz romantik ve sinematik kareler üretecektir. Bugün Gürcistan'ın bağımsızlık günü.
Stalin'in uçuş korkusu nedeniyle her yere seyahat ettiği ve içinde kişisel eşyalarının bulunduğu o meşhur treni, özellikle çocuklu ailelerin mutlaka görmesi gerektiğini düşündüğüm Mithat-Minda Parkı, Tbilisi'ye çok yakın o asırlık manastırlar, görkemli katedraller, tarihi Orbeliani Hamamı ve yeşiline doyulmaz doğasıyla Gürcistan rotamızın sonuna geldik. Bu harika ülkeyi kendiniz gezemeseniz bile umarım bu video size gitmiş kadar hissettirmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz vlogların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.